Selamlar dostlar. Sonraki video ne olsun sorusunun cevabına distro incelemesi dediniz. Ya şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben onu attığımdan işte 24 saat ya da 48 saat sonrasında geçerli. Zaten onun SS'ini alıp şuraya bir yere koymuşumdur. O yüzden bugün dostlar distro incelemesi çekeceğiz. Eğer siz de sonraki videonun konularına karar vermek isterseniz kanalımda başlattığım video oylamalarına katılabilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsiz. O zaman dağıtım incelememize geçelim. Evet arkadaşlar, benim de gerçekten çok merak ettiğim bir dağıtım. Bayağıdır duyuyorum. Hiç açıp incelemedim de, zaten beni bilen bilir. Ben genelde incelemelerimi böyle ya web sitesinden başlayıp indirip sanal makine kurulum, installer, işte kullanım diye akar yani video. Fakat şöyle bir şey var. Ben genelde dağıtım incelemelerimi sizinle beraber gözlemliyorum. Ya ben Zorin OS'in sitesine girmedim mesela. Belki de bu yaptığım yanlış bir şey. Yani öncesinde bir girip okusam belki videoda daha bilgili şeyler söyleyebilirim. Evet abi, bakalım burada neler varmış arkadaşlar. Zorinos.com çok basic bir domain almış arkadaşlar. Güzel abi. Bu arada bunu çok duymuştum. Hani Macintosh'un yerine kullanılabilecek bir şey olarak duymuştum. Windows ya da Macintosh alternatifi diyorlardı. En son Windows alternatifi Fedora için bunu söylemişlerdi. Fedora'yı da şuraya bir yere koydum. Gidip izleyebilirsiniz. Çok benlik değildi açıkçası. Bakalım Zorinos bize neler sunuyor. Şimdi arkadaşlar ana böyle web sayfasına baktığımda direkt bir indirme butonu görüyorum. Bilgisayarınızı daha hızlı yapın adı altında bir başlığı var. Daha kolay yapın diyor. Ve daha güçlü yapın. More powerful. Better. Daha iyi yapın. Faster. Tamam abi, başa döndü. Tamam, bu kadar herhalde. Başka bir şey görmedim. Teknik bir iki sıkıntı yaşadık. Olur o kadar diyelim arkadaşlar. Baştan başlayalım abi. Zorinos arkadaşlar Windows ve Mac'in alternatifi olarak kullanabilirmişsiniz diyor. Bilgisayarınızı daha hızlı yapar. Daha güçlü yapar. Güvenilir yapar. Ve privacy respecting. Yani daha kişisel. Mesela benim telefonuma, bilgisayarıma benden başkası erişim olmamasına privacy deniyor. Hani gizlilik yapar yani, anladınız mı? Kişiye özel, kişisel gibi düşünebilirsin abi bunu. Evet, aşağıda güzel bir şey gördüm kankam. Şöyle arkadaşlar, bunu size şöyle gösterebilirim. Mesela ben Arch Linux'ta KDE kullanıyorum. Kendi masaüstüm arasında geçiş yaparken Windows 1-2 tuşlarıyla geçiş yapabiliyorum. Mesela ben şu an Windows 3'te çekiyormuşum bu videoyu. Burada şunu anlayabilirsiniz aslında. Mesela şöyle düşünün. Bunu ben, ya bir ayar var, onu açınca bu cube şeklinde, hani küp şeklinde sağa sola gidebiliyor bu ekran diyelim. Masaüstü pencerelerini bir küp şeklinde yönetebiliyorsunuz. Aslında işlevi aynı da görsel olarak biraz daha güzel oluyor. Burada varsayılan olarak bu küp şeklinin açık olduğunu görüyorum. Anladığım kadarıyla öyle yani. Hani bana o tarz bir deneyim sunacak gibi geldi. Burada gördüğüm diğer bir şey arkadaşlar, şöyle standart olarak şu aşağıda tıklama butonu. Hani ben burada mesela tıklayıp açıyorum ya bazı şeyleri. Bu arkadaşlar anladığım kadarıyla Windows'ta olduğu gibi bu Cinnamon deniyordu yanlış hatırlamıyorsam buna. Hani bu aşağıda görev yöneticisini alt tabana koymuşlar. Tamam, olabilir. Güzel. Hani en azından geçmek isteyen kullanıcılar için aşina oldukları bir durum. Kullanıcı dostu masaüstü. Zaten diyor nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz diyor. Anladım. Ya burada ben şunu algılıyorum arkadaşlar. Mesela bana iki seçenek sunacak anladığım kadarıyla. İçine tıkladığımda diyecek ki önceden Windows mu kullanıyordun, macOS mu kullanıyordun diyecek. İşte atıyorum Windows seçersem otomatik Windows ayarlarını, hani Windows'un kısa yollarıdır vesairedir, sanırım onları ayarlayacak. Onun dışında macOS'u seçersem de otomatik Mac'i ayarlayacak. Yani ayarlayacak gibi geldi bana açıkçası. Okuyalım. Dizayn edilmesi kolay. Herhangi bir şey öğrenilmeye ihtiyaç duymaz diyor başlangıç aşamasındayken. Fark etmez diyor. Windows'ta olsa, Linux'ta da mesela farklı bir Linux'tan geçiş yaptığınızda da rahat bir şekilde alışabilirsiniz diyor. Güzel o zaman. Mesela az önce anlattığıma bir şey ekstra koyuyorum. Mesela o zaman 2 değil 3 seçenek sunuyor olabilir bize. Evet. Eski bilgisayarlarda %30 %40 daha fazla ömrünü uzatabildiğine dair bir yazı yazılmış. City of Vicenza, İtalya'dan. Bizim inancımız diyor gizliliğin insanlığın temeli olduğudur diyor. İşte bu yüzden diyor Zorinos kişisel verilerimizi korur diyor ve yani casusların sızmasını diyor engeller diyor. Zorinos diyor açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. Yani diyor biz yapabiliriz diyor. Yani tamamen bize aittir diyor. Hiçbir büyük şirkete vesaire veri yollamaz gibisinden düşünebilirsiniz. İçerisinde Steam, Lutris, Epic Games, itch.io ve GOG'la geliyormuş. Itch.io'yu bilmiyorum. Bu da
muhtemelen bir oyun mağazasıdır. Farkında kusura bakmayın arkadaşlar, bilmiyorum. Bilgisayarımız, telefonumuz beraber Zorin Connect. Anladığım kadarıyla telefon için ve Android anladığım kadarıyla, ama Android cihazımızda Zorin OS Connect diye bir şey indiriyormuşuz arkadaşlar. Bu sayede kurduğumuz işletim sistemiyle bilgisayarımız kendi arasında iletişim kurabiliyormuş. Bu ne olabilir mesela? Telefona bir mesaj geldi, aynı bildirim bilgisayara da düşüyordur diye tahmin ediyorum. Ya benim tahminlerim bu şekilde. Nasıl bir şey sağladığını bilmiyorum. Bana avantaj sağladığını bilmiyorum. Yazmışlar buraya arkadaşlar. İsteyen uzun uzadıya okuyabilir. Dual boot yapılabilirmiş. Yani bildiğiniz üzere Windows kullanan arkadaşlar ya da Mac kullanan arkadaşlar Linux'a geçmeden önce ya diyor bir dual boot'la bir deneyeyim bakalım yapabilecek mi falan. Zorin OS ona da imkan sağlıyormuş arkadaşlar. Ya daha tabii ki burada tonca şey var arkadaşlar. İsterseniz girip okuyabilirsiniz. Ben çok fazla kimsenin canını sıkmadan artık indirme menüsüne geçelim. Zorin OS 18 çıkmış zaten. Zorin OS Pro nedir abi? 1400 lira yazıyor. Şöyle arkadaşlar, anladığım kadarıyla hem bir ekip var. Zorin OS'un geliştirici ekibi, onlarla birebir iletişim sağlayabiliyorsunuz. Hem de bence burada olay biraz da Zorin OS'e şey yapmak, dışta bulunmak. Çünkü aşağıya indiğimde Zorin OS'in zaten Core versiyonunun, yani normal standart versiyonunun bedava bir şekilde indirilebildiğini görüyorum. Zaten bildiğiniz üzere Pro, yani Linux'un hiçbir dağıtımında ücretli bir içerik sunulduğunu görmedim daha öncesinde. Dediğim gibi bu muhtemelen bağış gibi bir şey arkadaşlar. İsteyen varsa girip bağış amaçlı indirebiliriz Zorin OS'i. Geçelim. Eğitim olan ve Core, yani Basic modeli varmış. Yazılımsal olarak kullar ve öğrenciler içinmiş abi. İsteyen bunu da inceleyebilir. Bugün Core modelini inceleyeceğim. Burada da arasındaki farkları net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Core sürümünü indireceğim. Haberdar olmak ister misin diyor gelişmelerimizden. İsteyen yazıp olabilir. Ben olmayayım. Evet. İndirdiğiniz için teşekkür ederiz. Zorin OS your download. Tamam. Ne kadar bir indirme yapıyor? Arkadaşlar 3.5 GB bir indirme yapacak. Şöyle diyebiliriz o zaman buna. Zaten herhangi bir şey olmadan direct indirebiliyormuş. Tamam abi, güzel arkadaşlar, bu indirme bittiğinde sanal makine kurulumunda görüşelim o zaman. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Zorin OS indi. Şimdi ana makineme kuracağım bunu. 4 GB RAM ve 4 çekirdek veriyorum dostlarım. 25 GB hafıza veriyorum. Yeterli olacağına inanaraktan yapıyorum. Bunun adı ne olsun? Adı Zorin OS olabilir. Tamamdır abi. Evet, güzel. Bunu tam ekran yapalım. Tam bir deneyim olsun dostum. Bir dakika, dur. Şunu şöyle durdurayım da sıkıntı olmasın sonra. Evet dostlar, şimdi başlayalım. Diyor ki try install Zorin OS. Try install Zorin OS safe graphics. Try or install. Evet. Try or install Zorin OS modern Nvidia drivers. Şimdi şu şekilde dostlar. Nvidia drivers'ı denemedim. Sanal makineyi kurduğum için deneyemeyeceğim maalesef. Fakat bunu ana makinesine kurup modern Nvidia drivers seçeneğini seçip de makineyi düzgün bir şekilde çalıştırabilen falan varsa mutlaka yorumlarda yazsın. Hani sadece benim için değil, diğer insanlar için de bir ön şey olur, en azından sabitleyeceğim yorumlara. Şimdi biz normal install Zorin OS'i bir deneyelim bakalım neler sunuyor bize. Çok heyecanlanıyorum. Evet. Bakalım, Zorin OS'i bayağı övüyorlar bu arada internette. Deneyeceğiz şimdi Zorin. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdiye kadar kurduğum distroların içerisinde en havalı payload'a sahip olan olabilir. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. O giriş hoşuma gitti. Şu noktada şu an yazı fontu olarak, arka plan olarak macOS'in tam bir macOS. Yani şunu birine göstersem bu sence ne desem macOS derdi, Zorin OS olduğunu bilmesi. Bir sağa sola çekeyim, altında üstünde bir şey yok. Bir müzik çaldı. Install seçeneğine, evet, burada Türkçe kurulum yapalım arkadaşlar. Bütün izleyicilerimiz anlasınlar. Zorin OS'i dene. Zorin OS'i kur. Zorin OS bilgisayarınızda hiçbir değişiklik yapmadan doğrudan CD üzerinden ilerleyebilirsiniz. Veya hazırsanız mevcut işletim sisteminizin yanı sıra Zorin OS'i kurabilirsiniz. Önce deneyelim mi, kuralım abi? Bence direkt kuralım ya. Kurup hani kurulmuş haliyle deneyelim istiyorum. Ya burada dene seçeneğine de hani basit bir demo, yani o bu şu vardır diyedir. Bence biz kuralım abi. Direkt kurulumu yapalım ya. Acaba 4 GB RAM yeterli olacak mı Zorin OS'e? Bu arada sistem gereksinimlerini hiç okumadım. Zorin OS kurarken güncellemeleri indirsin, grafik vesaireyi kursun. Sayın Zorin OS geliştiricileri kullanıcı sayısını isimsiz olarak saymalarına izin vermektedir. Bizi şu kadar kişi kullanıyor seçeneğine katılmak istiyorum. İstiyorum abi, sonuçta bir içerik üreticisi olarak Linux dağıtım geliştirmenlerini sonuna kadar destekliyorum. Sizi seviyoruz dağıtım geliştirmecileri. Diyor ki diski sil ve Zorin OS dağıtımlarını kur. Tamam abi, bunu yapalım. Direkt bunu seçtiğimde kayıtlı olan diskimin tümünü seçip oraya yazacak. Evet, disk yapılandırması ext4'muş arkadaşlar. Evet, BTRFS de olabilirmiş ama ext4'un daha hani optimize ve sıkıntısız çalıştığını 2 kere 2 4. Burada zaman dilimim İstanbul. Sudo emir keles yazabiliyor muyum? Bilgisayarımın adı
Zorin olabilir. Kullanıcı adınızı seçin. Emir olsun kullanıcı adım. Parolam evet 1 2 3 4 5 6. 6 tamam. Birden 6'ya kadar arkadaşlar. Siz sakın böyle yapmayın. Gidin düzgün bir şifre koyun. Ben burada hani içerik ürettiğim için. Otomatik giriş yapsın. Active Directory kısmını kullansın. Bir sonraki adımda alanı ve diğer detayları yazacaksınız. Hayır abi bunu istemiyorum. Bence bilgisayar varsayılan olan neyse bana da onu yapsın. Dosyaların kopyalanması neredeyse bir klavye olarak da Türkçe çekiyor'yu seçtim herhalde ya. Yanlış olmasın. Bu kadar sanırım. Diske yazıyor şu anda. Evet dostlar kurulum tamamlandı. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Bakalım abi çok heyecanlanıyorum. Söylediğimi tekrarlıyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en havalı payload bununki. Zorinois'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turu başlat. Arkaya... Bekledim. Bitecek mi diye bekledim. Bitti. Tamam. Güzel. Açılışa güzel bir şey koymuşlar. Şimdi Zorinois'e hoş geldiniz. Önemli özellikleri keşfetmek ve çevreyi öğrenmek için tura katılın. Katılalım kankam. Çok aşırı samimi geldiler bu arada bana. Uygulamaları başlatmak için menüyü açın. Açalım abi. Zorinois masaüstü görünümünü seç. Tamam bunların hepsine bakacağım abi. Sanal makinede... Bak sanal makinede olduğumu tespit etmişler. En iyi kullanım deneyimi ve performans için Zorinois'i direkt bilgisayarınıza kurun diyor. Şey diyor yani hani olur da diyor performans kaybı yaşarsanız bu sanal makinede olduğunuz içindir diyor. Helal olsun güzel abi. Çevrimiçi hesaplarınızı bağlayın. Telefonunuz ve bilgisayarınızı uygulama bulmak ve kullanmak için yazılımları kullanın diyor. Bu arada şöyle göstereyim kendimi de. Şurada ileriye tıklıyorum kanka. Başka tıkladığım bir şey yok. Uygulama bulmak ve kullanmak için yazılımları kullanın. Tamam ileri diyeyim. İşte bu kadar. Umarız keyifle Zorinois'i kullanırsınız. Tamam ben bunları şimdi teker teker denemek istiyorum. Uygulamaları başlatmak için menüyü açın. Tamam güzel. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok sade ve çok tatlı yapmışlar. 31 Aralık'a bir tane video hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Benim 2025 senesinde kullandığım tüm Linux dağıtımlarını bir STR eşliğinde yapacağız. Ya da bunu canlı yayın olarak yapabiliriz kanka. Eğer bunun olmasını istiyorsan yorumlarda belirtmeyi unutma. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Muhtemelen en beğendiklerimin arasına koyacağım. Şimdiden beni aldı götürdü çünkü. Yani yeni başlayanlara aslında CatchOS'ı önermiştim. Fakat CatchOS'te şöyle bir farklılık var. O bir tık daha oyun odaklı olan insanlar için olabilir. Zorinois'e bakacağız. Zorinois Apprentice Ubuntu'da da vardı. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle bilgisayarınızı diyor istediğiniz noktadan başlatabilirsiniz. Mesela atıyorum benimki Windows değil mi? Bak şu an Windows görünümünde. Windows için diyor böyle yapabilirsin. Gerçi Windows 11'i bayağıdır da kullanmadım. Standartı nasıl oldu hatırlamıyorum. Ama benim dediğim Windows 7 falan yani arkadaşlar. Evet temayı da seçebilirim diyor. Karanlık temayı seçmek istediğime karar verdim. Bu daha güzel oldu. Hem videoyu izleyenler hem de benim göz sağlığım açısından böylesinin daha keyifli olabileceğine inandım. Nedense aklıma geldi bir de. tam ekran yapalım şunu ya. Zorinois başlangıç menüsü. Tamam buna bakıyorduk zaten az önce. Tam temayı değiştirebilirim. Vurgu rengi diyor. Bunun yeşil olmasını isterim. Güzel oldu. Kırmızıda nasıl oldu? Tamam bu güzelmiş. Mor da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Şu an güzel gidiyor. Tamam güzel. Efektler jöle modu. Jöle modu şunu sallayınca yoksa sallanan mı ya? Tamam çok güzel evet. Bunu ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada siz de böyle kullanın. Bu herhalde şöyle mi geçiş yapacağım? Yok burada var farklı kısa yolları var. Yeni anahtarlık parolası seçin. Bu neymiş ya? Parolam 1 2 3 4 5 6 olsun. 1 2 3 4 5 6 olsun. Bir şeyler derken şifre yazdırıyor vallahi bana. Brave. Varsayılan Brave'i kullanıyor lan Zorinois. Bak gitgide gözüme girmeye başladın. Muhtemelen 10 vereceğim. Varsayılan olan gizlilik. Brave varsayılan tarayıcı olarak ayarlayın. Ne ki başka tarayıcımız ne var mesela? Firefox var. Tamam. O zaman bunu tarayıcıyı varsayılan ayarlayalım ya. Tamam abi. Brave olsun arkadaşlar. Brave'i severiz. Masaüstü ayarlarını buradan yapabiliyormuşuz. Genel görünüm buradan ayarlayabiliyormuşuz. Bu kadar da detaya girmek istemiyorum açıkçası ama yapılabilenleri görün. Mekansal pencere değiştirici diye bir şey varmış. Bu nedir acaba? Alt tab veya süper tab konfigürasyonu. Alt taba basınca ne olacak? Bu bizim alt tab ya normal. Bizim alt tab. Tamam bildim bunu abi. Pencere değiştirmek için işte alt tab kullanabilirsin diyor. Tamam açık kalsın güzel. Masa üstünde neleri kullanabiliyoruz? Simge boyutunu buradan direkt ayarlayabiliyorum. Tam standart kalsın. Masa üstünde neler olsun? Ana bilgisayarımız olsun, çöp kutusu olsun, sürücülerimiz olsun, ağ sunuculara olsun. Tamam ağ sunucularına kadar ekledim. Pencerelerde abi yeni pencere konumunu tamam tam gelelim buraya. Şimdi ben burada mesela yeni bir terminal açtım değil mi? Bak bunu ortadan açtı abi. Şimdi ben bunu mesela ortala değil de yay deseydim nasıl açacaktı yeni pencere? Bak sol üstten açıyor. Yani yeni çıkacak pencerenin konumuna göre değil. Bak bir tane daha açsam gene onun üzerinde açtı. Ama ben bunu ortala seçtiğimde tamam ortadan açıyor. Güzel
güzel abi. Yeni açılacak muhtemelen pencere değil, klasörlerin de yeni açılan konumlarını bu şekilde seçiyoruz. Tamam, güzel abi, bunu beğendim. Şöyle bir durum var yalnız, açık konuşayım, 4 GB RAM'i biraz zorluyor arkadaşlar ama normal. Muhtemelen ben bunu ana makineme kurmuş olsaydım daha sağlıklı bir performans alacaktım. Ayrıca 4 GB RAM değil artık 8 GB RAM verseydim muhtemelen daha iyi olacaktı. Fakat ben video çektiğim için 4. Başlangıçta aktiviteler ekranı, evet, pencerelerde bakalım başka neler var. Pencere eylem tuşu. Windows tuşuna bastığımda sonraki pencereye geçebiliyorum ve tamam, güzelmiş. Tekrar Windows'a bastığımda geri geldim. Pencere eylem tuşu alt olunca ne oluyor? Alta basınca mesela alta basılı tut. Bak mesela alt tuşuna basılı tutarsam ve buna tıklarsam bunu istediğim bir yere götürebiliyorum. Tamam abi, çok güzel, bunu da beğendim. Direkt şey yapabiliyorum, siz deyiverin, atama yapabiliyorum. Pencere odağını tıklayarak odakla ya da üstündeyken odakla. Bak bu benim kendi ana bilgisayarımda da kullandığım bir şey. Kesinlikle herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben mouse'u şimdi bunun üzerine getirdim ya, bak bunu seçti. Bunu getirdim, bunu seçti. Bak tıklamıyorum. Tıklamam gerekseydi şöyle olacaktı abi. Tıklayarak odakla, bak mouse buraya getirdim ama kontrol burada değil. Buna tıklamam gerekiyor kontrolün ona geçmesi için. Ben kesinlikle buncuyum yani. Siz de bence böyle kullanın. Tak yoksa sabaha kadar mouse. Yani öyle hiç hoş değil. Arayüze bakalım. Arayüzde başlangıçta aktiviteleri göstersin. Paneldeki ekran klavyesi butonu. Buna basınca ne olacak lan? Olabilir. Çok da zorlamak istemiyorum. Yazı tipi ayarlarını da değiştirebiliyoruz. Tamam abi, çok güzel. Hani ben Zorin OS'i bildiğiniz konfigüre edebiliyorum şu an. İleri diyelim bakalım, sanal makinede, evet, bana bu uyarıyı yapmıştı. Zaten diyor ki arkadaşlar, sanal makinede Zorin OS'i kullanmak istiyorsanız diyor birazcık performans düşüşü yaşayacaksınız. En iyisi diyor siz ana bilgisayara kurun diyor. Ben de buna katılıyorum abi. Bence de Zorin OS'i kurmak istiyorsanız hiç değilse Dual Boot kurun. Yani videoda olabildiğince içeriğinden bahsetmeye çalışacağım. Bakalım abi başka neler var? Çevrimiçi hesaplarınızı bağlayın. Bunu direkt bağlayabilirsiniz. Bence bağlayın yani. Ben bağlamanızdan yanayım. Telefonunuzu, bilgisayarınızı Zorin Connect ile bağlayın. Bu da çok güzel. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapın. Uygulama bulmak ve kurmak için yazılımları kullanın. Başla software diyelim. Tamam abi, çok güzel. Güzel. Benim insanlara önerdiğim şey bu. Arkadaşlar burada bütün uygulamalarımızı indirebileceğimiz store'a geldik. Çok güzel abi. Kurulu nelerimiz var standart olarak? Tamam, bak bunlar kuruluymuş arkadaşlar. LibreOffice'lerin kurulu olduğunu görüyorsunuz. Ben de hayatım boyunca LibreOffice kullandım. Siz de gidip ofis programlarının cracklerini yükleyip bilgisayarınıza virüs bulaştıracağınıza gidin LibreOffice kullanın, doğrusunu söylemek gerekirse. Sistem monitör, uç birim vesaire, bunların arkadaşlar hepsinin Zorin OS'te güzel ve kurulu bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Güncellemelere baktığımızda herhangi bir güncelleme yok. Keşfet butonuna gelelim. Evet, asıl sihrin gerçekleştiği alan burası. Evet arkadaşlar, burada Zorin OS'in uygulamalarını tak diye indirebileceğimiz yeri görüyoruz. Birkaç tane uygulama indirip denemek istiyorum açıkçası. Steam'i buradan direkt indirebiliyor muyum abi? Evet arkadaşlar, Steam'i direkt buradan indirebiliyorum. Heroic yazsam ve Heroic Games de iniyor arkadaşlar. Luturis de iniyor. Yani aklınızda kalmasın, Linux'ta oyun oynamak için gerekli 3 tane araç var. En temel ve bunların hepsinden istediğiniz tüm oyunları oynayabiliyorsunuz. Üçü de burada var. Rahat bir şekilde girip istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada Zen Browser'ın direkt kurulabileceğini söylemiş. Gerçekten Zen Browser'ı direkt tıkladığımda kurabilecek miyim acaba? Ona bir bakayım, hem denemiş oluruz. Çok da fazla bilgisayarın üzerine gitmek istemiyorum çünkü 4 GB RAM verdim sadece. Sistem zaten olabildiğince yoruyordur. Bunu deneyeceğim kankam. Bir şey kurulup direkt kullanılabiliyor mu? Bunu deneyeceğim. Mağazadaki uygulamamız kurulurken ben de size genel içinden bahsedeyim. Arkadaşlar şurası aynı macOS gibi. Baktığınızda klasik bir dosya yöneticisi görüyorsunuz aslında burada. Bakalım bilgisayarımız bize başka neler sunuyor. Burada bir ton araç var arkadaşlar. Zorin OS'in bize ekstra sunduğu neler var aslında? Biraz da onlara bakmak istiyorum. Uygulama ayrıntıları yükleniyor. Zaten arkadaşlar burada şu başlat sekmesine gelip şuraya tıkladığımızda ilk başta o bütün konfigüre edebileceğimiz yeri görüyorsunuz Zorin OS'in. Pro'yu yükseltebilirsiniz vesaire, artık bilmiyorum, bakarız. Bakalım Zen açılacak mı? Hani mağazasından bir şey indirip kurmuş olayım derken geldi. Evet abi, sıkıntısız bir şekilde Zen'i kurdu. Çalışıyor, hatta şöyle bir test yapalım. Direkt YouTube'a bir gireyim bakalım. Kendi kanalımıza da bir bakalım arkadaşlar. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Zorin'de net bir şekilde çalıştırıyor. Evet, güzel bir YouTube kanalına benziyor arkadaşlar. Kesinlikle abone olun. Zorin OS'in bize sunduğu şey böyle kendine has özel uygulamalar olması değil de aslında bütün sistemi istediğimiz gibi konfigüre edebiliyor olmamız. Bakın farkındayım. Mesela Arch Linux'ta da olabildiğince konfigüre edebiliyorsunuz abi. Bilgisayarın içine, dışına, her şeyine müdahale edebiliyorsunuz. Fakat Zorin OS bana şunu hissettirdi. Ben sistemi güzel, böyle kaliteli bir şekilde kullanırım.
Fakat bunu da kullanıcıya o kadar güzel sunarım ki kullanıcı bilgisayarı konfigüre ederken hiçbir sıkıntı yaşamaz. En başında baktığında abi adamın öyle bir yazılımla keşfet sayfası var ki gerçekten de istediğiniz her şeyi içinden indirip yükleyebiliyorsunuz. Yani bence gün sonunda Zorin OS kendine has böyle eksklusif uygulamalardan ziyade kullanıcıya indirdiğinde geri kalan tüm böyle sistemi keyifli bir şekilde kullanmaktan başka bir şey sunmuyor. Yani baktığınızda ya şu uygulamalar yüklü geliyor. Mesela bir Kali Linux gibi. Kali Linux'ta nedir abi kural? İşte siz girersiniz, hackinginizi yapar kapatırsınız. Ben de kendim zaten videolarımda Kali Linux üzerinden yaptığım işleri böyle aynı o şekilde yapıyorum. Hani giriyorum abi, Kali Linux'u açıyorum, hackingimi yapıyorum, kapatıyorum ama Zorin OS öyle değil. Zorin OS böyle bir işi yapıp bitirip kapatmak değil de bir kullanıcıya bence ana bilgisayarıma ben bunu kurayım, bunun üzerinden bir şeyler çalıştırayım sunuyor. Nasıl ki abi görüyorsun beni mesela Arch Linux kullanıyorum değil mi? Sistemi istediğim gibi konfigüre edebiliyorum. Her şeyi bana bırakıyor. Ben Arch Linux kullanıyor olsam da istediğim bir işletim sistemi ya da istediğim bir şey olduğunda ya terminalden Docker çalıştırıyorum ya da abi burada gördüğünüz gibi gidiyorum sanal makineye yüklüyorum. Ama gün sonunda baktığınızda benim ana işletim sistemim Arch Linux abi. Yani ben günün bütün işlerini oyunda olsa, video yüklemekte olsa, editte olsa, o da olsa, bu da olsa tüm işlerimi Arch Linux'tan yapıyorum. İşte Zorin OS bence bize bunu sunuyor. O kadar ya birkaç saattir kullanıyorum dediğim gibi kullanıcıya bunu sunuyor. Diyor ki sen gel benim işletim sistemimi yükle, ana makinen yap. Zaten konfigüre etmesi, kullanması, performansı her şeyi çok yerinde ki bunun arkasındayım. Çünkü 4 GB RAM vermiş olmama rağmen bilgisayar çatır 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 çalıştı. Yani şöyle bir testini yapalım arkadaşlar. Sistemin boşta 1.8 GB kullandığını görüyorum. Yani aslında eski bilgisayarlar için de bence güzel bir alternatif olabilir. Benim bu incelediğim sistem Core sistemiydi ve beni açıkçası tatmin etti arkadaşlar. Ben STR videosu yaptığımda muhtemelen Zorin OS'ı en yükseklerde bir yere koyacağım. Çünkü ben Linux'a geçmek istiyorum ama abi terminaldir, odur budur, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyecek bir arkadaşın yüklemesi gereken bir şey abi. Açıkçası ben bu sistemi yükleyecek hiç kimsenin de işte KDE mi, GNOME mu falan bunlarla uğraşacağını zannetmiyorum abi açıkçası. O yüzden ben Zorin OS'e geçer not veriyorum. Sistemi kapatmadan önce de bir kere bilgisayarınızı yükleyip kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. O zaman dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber bir distro incelemesi daha çekmek istedim. Zorin OS benden çok fazla istenmişti. O yüzden ben de bugün Zorin OS'e videomda yer vermek istedim. Dediğim gibi benden geçer not. Yani ben şu an bugün Linux'a başlayan bir insan olsam o kadar da kafamın karışmasını istemeseydim muhtemelen Zorin OS'i yüklerdim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı ya da zilleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım hep beraber daha güzel yerlere geliriz. Beğenmediyseniz de tabii ki de dislike atıp bana yorumda neden beğenmediğinize dair yapıcı yorumlarda ya da yıkıcı yorumlarda bulunabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.